Merhabalar. Evet, havalar sıcaklıyor farkındaysanız. Son zamanlarda benim özellikle ekstra sinirlendiğim bir türden bahsedeceğiz. Onlar da kimler? Videonun yarısından sonra söyleyeceğim. İlk önce şununla başlamak istiyorum. Hassas insanlarımız var ve her birimizin hassas yönleri var. Hepimizin bir diğerimizden daha çok hassas olduğu farklı konular var. Kimi atıyorum işte bir yemek konusunda çok hassas olur. Kimi bir insan konusunda çok hassas olur. Kimi işte atıyorum bir durum konusunda çok hassas olur. Diğerlerine göre daha fazla tepki verir. Hayatımız boyunca hepimiz farklı deneyimler yaşıyoruz. Farklı travmalar yaşıyoruz. İyi ve kötü anılar yaşıyoruz ve buna göre hepimizin hassasiyeti otomatik olarak farklı oluyor bazı şeylere karşı. Bazı şeylere bazılarımız çok tepki veriyor, çok hassas karşılıyor. Bazılarımız az bir hassasiyet gösteriyor. Okey. Bakın bunlara okeyim. Çünkü benim de hassas olduğum konular var. Mesela başta ne dedim? Havalar sıcaklıyor. Ben sıcak havaya tahammülsüz bir insanım. Mesela benim hassasiyetim de nedir? Sıcak havadır. Sıcak havayı sevmiyorum. Sıcağı sevmiyorum. Sinirlerim tepeme çıkıyor tamamen. Mesela bu bir hassasiyet. Atıyorum bazı insanların bu kadar hassasiyeti veya bu kadar nefreti yoktur ama benim var. Ve ben insanların hassasiyetlerini dinlemeyi çok seven bir insanım. Ve insanların farklı yönlerini keşfetmeyi, dinlemeyi çok seven bir insanım. Belki burada böyle hani sinirli gözüküyorum çünkü zaten konsept o. Sinirli olduğum konuları anlatmak olduğu için. Hani böyle hararetlerle şakalı anlatıyorum. Ama normalde gerçekten bunu bilen bilir. Bizi bilen bilir. Gerçekten hani insanların hassasiyetini algılamaya çalışıyorum. Gerçekten hani en ufak olayda bile empati yapıyorum mesela yani. Hani bunu lagaluga olsun diye söylemiyorum. Mesela hani bir örnek vereyim, saçma sapan yine örneklerim geliyor. Biri mesela diyelim bir insan var ve bu insanın farklı bir kapıyı kapatış şekli var diyelim. Ben o insanın yerine kendimi koyup neden kapıyı o şekilde her seferinde kapıyı o şekilde kapattığını mesela anlamaya çalışıyorum. Hani böyle bir empati. Ama tabii ki de bunun da bokunu çıkarmıyoruz. Yani kalkıp hani suç işlemiş ve çok büyük bir kötülük yapmış birine kalkıp empati duyacak halimiz yok. Ne kadar vaktim var? Vaktim var. Yapacak bir şey yok. Çok hızlı olmalıyım. Haber geldi. Yoksa yani o insanla empati kuralım, bu insanla empati kuralım. Yok işte biri birine atıyorum silah çekmiş, yok silah çekenle empati kuralım, yok işte vuranla empati kuralım falan filan dersek bizimle kim empati kuracak? Benim bu travmalarım ne olacak? O kadardan bahsetmiyorum tabii ki de ama dediğim gibi insanlar iyi bir şey de yapıyor olsa, kötü bir şey de yapıyor olsa onların düşünceleri, onların hassasiyetleri ve onları neden, niçin, hangi düşünceyle veya hangi hissiyatla yaptıklarını konuşmayı çok seviyorum insanlarla. Ancak bir zümre var ki İcra faaliyet eylemesi beni gerçekten artık delirtiyor. Gerçekten ben bu tür insanlara artık katlanamıyorum. Eskiden de hani böyle birçok şey değildim ama artık ekstra sinirlerimi inanılmaz derecede tepeme çıkartıyorlar. Artık sevmediğim insan türlerinde ilk 5'e girdiler. Hatta ilk 5 bile değil, ilk 3'e girdiler bu topluluk. O da ne? Ilık götlü insanlar. Seviyorum sizi. Bakın, başta söylediğim gibi ben her türlü hassasiyete okeyim. Ama bu dediğim türler pembe popişli, ılık popişli insanlar nasıl insanlar şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim bir arkadaş grubunuzlasınız, 5 kişilik bir gruptasınız veya 3 kişilik bir gruptasınız. Bir yere gittiniz, oturuyorsunuz. Amaç zaten sohbet etmek be ibne. Ay bu masa şöyle iyi değil. Ay işte bu kahvenin tadı şöyle kötü.
Bu işte kekin tadı böyle kötü. Ay işte şu bana mı baktı? Bu böyle mi oldu? Bir otur ve sohbet edelim. Anlatabiliyor muyum size? Yani siz sohbet ederken o diyor ki vay işte şunun şurası böyleymiş. Masa oynuyor, sandalye oynuyor. İşte bu içeceğin tadı birazcık şöyleymiş, kek böyleymiş. Ya işte başka yere mi gitsek, başka yere mi otursak, buradan çıksak mı beni darladı. En ufak şeye bile böyle hassasiyet gösteren insanlara tahammülsüzüm. Asabımı bozuyorsunuz. Yeter. Gerçekten. Ve artık gerçekten bu insanlar hep karşıma çıkıyor. Karşıma çıkıyorsa yeter lan! Bu tür insanlar hep karşıma çıkıyor. Ya da ben ekstra bu konuda artık daha da sinirli olduğum daha da sinirli olduğum için belki de daha da gözüme batıyorlar, bilemiyorum. Ya işte battaniye örtecektim. Yeşil battaniye değil de pembe battaniye olsun. Of, koltuk kuş tüyü değil ya. Hani anlatabiliyor muyum? Ben bu tür insanları gördüğüm yerde yumruklamak istiyorum. Bu tür insanlarla bir gün takılsanız genellikle o gününüz bok gibi gider. Neden biliyor musunuz? O kadar ufak tefek şeylere takılır ki senin ben dersiniz. Gerçekten öyle. Yani mesela bir su getirirsiniz, su çok soğuk. Başka bir su getirirsiniz, su çok sıcak. Bir şöyle bir gezelim dersiniz. Yok orası böyle, yok burası böyle. Yaklaşık 15 tane yer gezersiniz. Yanınızdakine bir şey beğendiremezsiniz. Ve gün tamamen onu memnun etmekle geçer. Ve günün sonunda o zaten memnun olmamış olur. Prenses insanlar. Çıt kırıldım insanlar. Canı az olan insanlar. Annemle öyle deriz biz. Canı az olan insan diye. Canı az ne demek? Hani benim bir tane canım var, bana bir şey olmasın dan türeyen bir söz aslında. Çünkü neden? Annem de benim gibi böyle ılık götlü insanları sevmez. Kendisi de ılık götlü değildir. Aynı benim ılık götlü biri olmadığım gibi. O yüzden annemle birlikte bu insanları zorbalıyorum. Bazı ortamlara uyum sağlaman gerekiyor. Ve herkes senin çok hassas biri olmanı çekemez. Ve senin hassasiyetlerin var da bizim hassasiyetlerimiz yok mu? Dünya senin etrafında dönmüyor. Bu insanlarda genelde oluyor. Ben çok hassas biriyim. Benim çok fazla hassasiyetim var. Herkes ona göre davransın. Yok ya. Ve bu tür insanlar hele bir de bir işin ucundan tutmuyor ya. Beni benden alıyorlar ya. Gerçekten öyle. Mesela diyelim bulaşık yıkıyoruz diyelim. Atıyorum şu an. Bulaşık yıkıyoruz. Sana hassasiyetlerini saymaya başlar bulaşıkla ilgili. Benim işte elim her suya değemez. Benim işte elim işte şu tür tabaklara değemez. Ya işte benim elim çok kaygan, tabak elimden kayar bilmem ne. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yap dersin. O zaten sana tüm hassasiyetlerini sayar yani. Şimdi mesela sen şimdi bulaşık yıkıyorsun. Bulaşığı yıkarken bulaşık deterjanı döküyorsun. Onu böyle köpürtüyorsun ya, onun köpüğü bana sıçrayacak. Yani benim tenim hassas birazcık. Ben burada bulunmayayım. Anladınız mı demek istediğimi? İçecek sezonu in, yemek sezonu out. Sıcakta bir şey de yenilmiyor gerçekten. Neyse yemeyeyim de kilo vereyim bari. Yani bence çok mantıklı yazın bu açıdan. Yazın tek güzel yanı diyormuşum. Yazın bu açıdan güzel. Yazın çünkü yemek yenmiyor. Ağzınıza bir şey koyasınız gelmiyor. Böyle soğuk şeyler sadece içesiniz geliyor. Bir de otomatik olarak bu kadar hassasiyet bir de yanında bonus olarak ne getiriyor? Diğer sevmediğim insan türü özelliğini getiriyor. O da ne? Çok alınganlık. Çok alıngan insan oluyor. Yani ikisi bir de combo yaptığını düşünsenize. Katlanamıyorum arkadaşlar. Yani hani gerçekten zaten yani bu kadar hassasiyette olan biri otomatik olarak çok alıngan biri olabilir. Ufak bir şaka yaparsın, hemen savunmaya geçer. Ya işte ben aslında öyle değilim de şöyle değilim de böyle, sen niye benim üzerime geliyor? Hatta yani hiçbir şey dememişsindir. Sadece hani bir sözcük söylemişsindir. Ona karşı böyle üretir de üretir. Sen beni ezmeye çalıştın. Sen beni işte üzdün, ağlattın bilmem ne, bir sürü. Ben işte şöyle travmalıydım.
böyle travmalıydım. Vay benim böyle tramvaylarım vardı bilmem ne der. Yani hani bir yaptığınız o şakayı bile aha şuranıza dizer yani. Böyle tipler vardır. Ali Rıza Bey en büyük tripkolik. Bir de bunu geçen kardeşimle izlerken teyit ettik. İnci Tanelerindeki Yılmaz Erdoğan, Azem Hoca karakteri. Aslında şöyle diyecektim. Ali Rıza Bey 1, Azem Hoca 2 diyecektim ama vazgeçip yer değiştiriyorum. Hani küçücük bir şaka dahi yapamıyorsunuz. Bir manevra dahi yapamıyor. Ya aşırı şey ya o karakter yani. Gerçekten hani tokatlanması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum kendisine. Ali Rıza Bey'in de şöyle bir lafı var ya işte Leyla, Necla, işte Ferhunde bilmem ne böyle oturuyorlar. İçki içiyorlar falan filan masalarda. O sırada söylüyorlar, şarkı söylüyorlar. Lale Devri şarkısını söylüyorlar. Lale Devri çocuklarıyız, zamanımız bilmem ne falan filan. Böyle hep birazdan şarkı söylüyorlar. Sonra Ali Rıza Bey içeri girip diyor ya. Siz Lale Devri'nin çocukları değilsiniz. Benim çocuklarımsınız. Lale Devri çocuklarıyız diye şarkı söylüyorlar bir de. Siz benim çocuklarımsınız. Şu tür bir alınganlık görmedim ya. Net söylüyorum. Gerçek hayatta buna yakın şeyler gördüm ama bu derecede yani aynı seviyede bir alınganlık görmedim herhalde. Neden? Neden? Son zamanlarda, son aylarda artık yıl, ay neyse bu tür ılık popişli insanlara katlanamıyorum. Çünkü ben öyle değilim. Benim de elbette hassasiyetlerim var dediğim gibi ama benim dediğim tiplemeyi az çok algılayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu tür insanlar benden uzak, Allah'a yakın diyerekten bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.